Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosundan daha beraberiz arkadaşlar. Yapmış olduğumuz analizlerin tutarlılığını ve söylemiş olduğumuz bütün yönlerin nasıl gerçekleştiğini kanıtlarıyla beraber anlatacağım. After before'larını konuşacağız ve bu yönleri nasıl bulduğumu anlatacağım sizlere arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı oluyordur. Analizlerimizin devamlılığını istiyorsanız ve beğeniyorsanız, faydalı da buluyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz eğer videonun altına yorumlarda teşekkürler yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar diyerek videoma başlıyorum. Şimdi biz Bitcoin'de neler söylemiştik? Gelin kısaca bir ona bakalım. 15 gün önce bu konuları konuştuk. Kanalda videoları mevcut. Hepsi kanıtlı arkadaşlar. Dönüp izleyebilirsiniz. Ve bu bölümler bizim için artık riskli bölümler. Bakın fiyat az önceki söylediğim seviyenin gene üstüne çıkmasına rağmen gene altına geldi. Bu çok tehlikeli arkadaşlar. Yani bu kadar sabit bir sayıyı geçemiyor olması Bitcoin'in belli bir satıcı baskısının devamlı buralardan itibaren başladığını gösterir. Bu hareket gelmesiyle burayı düşünüyorum. Bu gece 7 saat sonra fiyatın yine buraları aşamamasıyla beraber de tekrardan aşağıya doğru bir yön düşünüyorum. Bu da market için kıyım olur. Biraz dikkat etmekte fayda var. Marketin hareket etmesine izin vermeliyiz. Acele etmemeliyiz. İzlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bir baskı olmasından bahsediyorduk ve 106.074 doların geçilememesiyle de piyasada sert bir şekilde aşağı yönlü fiyatların geleceğini konuştuk ve bu satış dalgası da gerçekleşti. Geçen günkü yapmış olduğum canlı yayında da 2 gün önce yapmış olduğum canlı yayında da çizmiş olduğum Elite Wave sisteminin bizleri nerelere kadar gönderebileceğini ve fiyat da 98.921'in ilk hedef, ikinci hedefinde bu bölge olduğunu, 94 ile 91.500 dolarların bizim için destek olacağını konuşmuştuk ve fiyat da zaten buradan tepkisini aldı. Dünkü canlı yayında da söylediğim gibi fiyatın 618 bölgesine kadar hareket etmesini konuşmuştuk. 786-618 bölgesinden de bir red yiyeceğini, oradan da 382'ye evrileceğini konuşmuştuk arkadaşlar. Bakın analizimiz şu an burada duruyor. Ben bu analizi dünkü canlı yayında göstermiştim. Ve 618'deki yemiş olduğu reddi görüyorsunuz arkadaşlar fiyatın. Ve akabinden 382 bölgesine kendisini atmasını bekliyordum. Ve fiyat buralara kadar gerçekleşti. Bu bölümde herhangi bir işlem almadım. Ve buradaki bölümü izleyeceğimi de söylemiştim. Buradaki düşüşte biz bu videoyu izleyenler, videodaki analizleri değerli bulanlar terste kalmadılar. Genel olarak videoda düşüşün geleceğini son 15 gündür söylüyorum. Kapaklarımdaki yazılarda da belli. Fırtına öncesi sessizlik vesaire. Ve şunu söyleyebilirim. Yani markette fark ediyorsanız eğer hiçbir şekilde indikatör kullanmıyorum. Hiçbir şekilde haberlerle ilgili bir manipülasyona da kendimi açık hale getirmiyorum. Haberlerle de ilgilenmiyorum arkadaşlar. Ve bu analizleri tamamıyla teknik açıdan Elliott Wave'i yorumlayarak yapmaya çalışıyorum. Ve Bitcoin'in şu an kısa vadede nasıl bir hareket yapmasını öngörüyorum. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi buradaki 102.400 diye dün çok defa söylediğim bir sayı vardı. Buralarda buranın çok önemli olduğunu, bakın bu bölümde de bu fiyat buradan red yedi, buradan red yedi, buralardan red yedi. Bu fiyatın çok önemli olduğunu çok kez söyledim. Ve 102.400'den de fiyat tekrardan gelip red yedi 382'ye kadar. Şimdi şu bölümü siliyorum arkadaşlar. Hatta burayı direkt kaldırayım. Buradaki beklediğim hareket, dünkü canlı yayında da bahsettiğim gibi, bunu saatliğe alayım. Kısa vadede görelim arkadaşlar. Buradaki çıkış dalgasının kendisini 618'den satış yemesiyle beraber buralara kadar bir gelip akabinden tekrardan bir satış dalgasıyla kendisini 95.000 96.000 bantlarına getirmesini düşünüyordum. Bu bölüm devam edebilir diye konuşabiliriz ama şu anki bakmış olduğum yapı bana bunu göstermekte. Ve buradaki düşen bir yapı vardı. Düşen bir kanalımız vardı. Bu kanalda konuştuk arkadaşlar. Kırılmadığı sürece Bitcoin'de herhangi bir şekilde yukarıya hedef vermeyeceğimi de bahsetmiştim. Buradaki düşüş nereye kadar gelebilir? Ve buradaki düşüşün başlama yeri neresi olabilir? Yani burası neresi olabilir ve burası neresi olabilir konuşacağız. Bunu siliyorum. Burada Bitcoin'deki bu düşüş dalgası bizim için 0.5786 bölgesi aralığından red yemesi gerekir. Bakın 0.5'inden zaten ilk reddini yedi. Buradaki satış yeri tamamıyla bu bölümdür.
Bu bölümden gelecek bir satış hareketiyle beraber de Bitcoin kendisini bu bölümlere, şuradaki destek olabilecek bölgelere kadar da kendisini getirebilir. Yani potansiyel alım yeri olarak beklediğim yerler buralar. Gelmemesi dahilinde kanalı kırmasını ve fiyatın tekrardan güzel bir düzeltme yapmasını bekleyeceğim. Ondan sonraki fiyatları da gelen videolarda tekrardan sizlerle konuşacağım arkadaşlar. Şimdi geçelim XRP'ye. XRP'de neler söylemişiz? XRP'de konuştuğumuz hareketler, uygun alım yerleri neresidir diye konuştuğumuz yerler nasıldı? Bir gelin ona bakalım. Bunu da kanıtlayalım arkadaşlar. Burada eğer ki fiyat şuradaki bölümü geçerse, yani 2.70-2.80'i zamansız olarak buralardan atarsa ve şunun gibi sert hareketle altına artık kaymaya başlarsa fiyatın artık geleceği yerler neresiymiş? Tam olarak buralarmış. Şimdi ne diyorum? Şunu diyorum. XRP'de kaliteli bir alım için beklenecek bölge benim için şu an burası. Evet arkadaşlar, XRP için de söylemiş olduğumuz bu kanalın orta bandının kırılmasıyla beraber fiyatın çok derinleşebileceğini, potansiyel olarak da alım yerlerimin kanalın alt bandı ve buradaki dikdörtgen bölümün benim için doğru bir destek olduğunu söylemiştim. Yani burası 1.65'lerdeydi ve fiyat 1.75'lerden döndü. Önemli değil. Doğru bir yeri tahmin ettik ve şuradaki 2.9 dolar bölümünün kaybedilmesiyle beraber de alt bantları hedefleyeceğimizi, büyük bir satış dalgasının gelebileceğinden bahsetmiştik. Şimdi kısa vadede neler olabilir? Ben bu analizi sileyim arkadaşlar. Gerçekleştiğini görüyorsunuz ve şu an buradaki hareketin tekrardan akümülasyon olarak kendisini aşağıya doğru belli bir şekilde satış gerçekleştirmesini düşünmekteyim. Buralarda bu şekilde hareketlerle fiyat kendisini aşağı yukarı bu bölümleri çöp olarak nitelendireceğim bu bölümlerde fiyat kendisini konsolide etmeye çalışacak ve yaklaşık olarak Şubat'ın 15'inden sonra, yani bir 10 günlük süreçten sonra fiyatlarda tekrardan yeni bir yön arayışının gerçekleşeceğini düşünüyorum. Akümülasyon evresine girdiğimizi belirtebilirim size. Bu bölümlerde fiyat belli bir alanda sıkışarak aşağı yukarı hareketler yapacaktır. Böyle tahmin ediyorum ve bu bölümde de XRP'de 2.20'ler, 2.10'lar, yani şuradaki seviyelerin destek olarak çalışabileceğini konuşabilirim arkadaşlar. Yani bu bölüm birinci olarak çizebileceğim yer. Düşüşlerde kullanacağım. İkinci olarak da burayı kullanabilirim. Bu bölümler benim için 2 tane destek olarak çalıştırabileceğim yerler. Dün de canlı yayında söylediğim gibi XRP'de bu bölümde 618'den bir red yeme ihtimalini konuşmuştuk. Ve bu da 618'inden red yedi arkadaşlar. 618'in bu kadar önemli olmasının sebebini ilerleyen videolarda sizlere daha detaylı bir şekilde anlatabilirim. Bakın 382 bölgesi ve 286 bölgesine kadar da fiyatların kendi arasında bir formasyon oluşturarak düşüşünü göreceğiz. Buradaki yükselişler nasıl olabilir? Gelemez mi? Buradan direkt 4 dolarlara 5 dolarlara gidemez mi? Olabilme ihtimali şu an için biraz zor. Gerçekleşmesi dahilinde fiyatın 3 dolar 20 centleri geçmesi gerekiyor arkadaşlar. Yani bu bölümlere kadar çok hacimli bir şekilde fiyatın gelmesi ve buranın kırılması lazım. Kırılmadığı takdirde yukarıdaki bölümleri şu an konuşmak biraz uçtucu, kaçtıcı, roketçi tayfaya benzememize sebep olur. O yüzden burada her seferinde söylediğim gibi kaliteli bir analiz yaparak kaliteli bir hedef kitlesine ulaşmayı amaçlıyorum. O yüzden de buradaki analizleri daha sığ, daha kaliteli ve daha öngörülebilir bir şekilde hazırlamaya çalışıyorum sizlere. Umarım faydalı oluyordur arkadaşlar. Şimdi buradan AVAX'a geçeceğiz. AVAX'taki kanıtımız ne? AVAX'ta neler söyledik? Gümp diye düşer dedik. Dikkat edilmesi lazım dedik. İnsanlar dedik burada 34-35 dolarların long olmasına çok alıştı. Ve herkes bu bölümlerden deli gibi longlamaya çalışıyordu dedik. Ve şu bölümünde çöp olduğunu, buralarda işlem alınmayacağını, alan insanların da tırpanlandığını, bakın ne short ne long hiçbir şey izin vermedi. Ve bu bölümden de short tekrardan devam etti. Benim bu kanalda short'u AVAX'ta aldığım yer 44.800'lerde arkadaşlar. Onun da videosu mevcut. Bunların hepsi kanıtlı ve buradaki sert satışında
çok hızlı bir şekilde geleceğini konuşmuştuk. Burada sert bir satış hareketiyle AVAX'ın kendisini toplayacağını düşünüyorum. Burayı kırması benim için şu an biraz daha market genelinde dominansın çok yükselme eğilimi göstermesi, Bitcoin'in biraz tepelerde 106 binleri aşamaması ve akabinde buradaki bir düşen yapıyla beraber düşen trendin içinde olması. Bakın 3 tane kritik madde bana negatif gösteriyor ve buradaki insanların devamlı buraya gelip alıştırılmış insanların ya AVAX'a 34'e geldi mi long kaç abi zaten yükseliyor algısını oluşturduktan sonra gümp diye bunların stoplarını patlatmaları bence çok olası. Evet arkadaşlar, konuştuğumuz gibi bu kırmızı bizim için her zaman önemliydi. Kanalın alt bandı 24-25 dolarları hep konuştuk. AVAX'ta buradaki yaklaşık olarak düşüşte, asıl düşüşteki ana yerin %53'lüğünü ve son videomdan itibaren de buraların kaybedilmesiyle beraber de %35'lik bir düşüşü öngördük ve tahmin ettik. Piyasada insanlar bu düşüş gerçekleştikten sonra Trump rezerv işte yapmayacakmış parayı, Trump savaş ilan etmiş, piyasalarda böyle bir şey olmuş gibi haberler geldi. Bu haberlerin en az 15 gün öncesinde piyasaya nasıl bir hareket geleceğini biz söyledik. Trump'ın ne anlattığı hikaye arkadaşlar. Hikaye anlatanları da dikkate almamanızı tavsiye ederim. Çünkü sorumluluklar önemlidir. Burada düşüş yerine yükseliş beklerler ve yükseliş gelmediği zaman, çok sert de bir satış geldiği zaman insanların dediği şey şu: Trump böyle dedi, ben ne yapayım? Yani Trump'ın arkasına saklanıyorlar. Fed'in arkasına saklanıyorlar. Doğru analiz arkadaşlar yapılabilir. Hatalar da olabilir analizlerde. Bunun belli bir oranı vardır. %85-90 oranında doğru yönleri tahmin edebiliyorsanız eğer ki, o zaman fikirleriniz daha tutarlı olabilir. Ama siz kalkıp haber aracılığıyla Trump kaynaklı ya da Çin kaynaklı ya da Avrupa kaynaklı oluşabilecek, işte Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalardan oluşabilecek haber kaynaklı piyasaların yön değiştirdiğini düşünüyorsanız hep geriden gelirsiniz arkadaşlar. Bu savaşlar, bunlar her şey önceden kararlaştırılıp günü tarihi geldiği zaman da başlayan hareketlerdir. Trump bir anda karar vermedi Trump coin'i basmaya ya da ne bileyim Trump bir anda Bitcoin konuşmaya karar vermedi. Bunların belli bir evreleri var. O evrelerde de bunlar konuşuluyor. Ben öyle düşünmekteyim. Haber kaynaklı analiz yapan insanlara da saygı duyuyorum ama hiçbir şekilde dikkate almıyorum. Bunu da söyledikten sonra gelin şimdi son kanıtlı videomuza geçelim. Solana'da biz neler söylemişiz ve fiyat nasıl gerçekleşmiş? 15 gün öncesinden biz Solana ile alakalı söylemiş olduğumuz bütün fiyatlar geldi. Market o sıra uçuyordu, kaçıyordu. Biz neler söyledik? Gelin kısaca bir ona bakalım. Yani Solana içinde burada 256 ve 265 dolar bandı, bu 10 dolarlık yerin geçilememesi ile hedefimizin şurası olabilme ihtimalini ben düşünüyorum. O yüzden ben de takip edeceğim bu coin'i. Bunda işlem alabilirim. Yani bakın buradaki şu tepeyle beraber düşecek hareket bizi, şunları artık sola çekeyim daha temiz görün. Bizi şuraya çekecektir arkadaşlar. O da neresi? 0 yani 1 bandına bizi itme ihtimali çok yüksek. Tabii ki sadece bu sayı bizim için önemli bir sayı değil. Bu bölümü düzgün bir şekilde almamız gerekiyor. Orayı da ben 0.13 ile 0.89 aralığına alıp bu bölümdeki orta bandında bu sayıya denk geldiğini görüyorum ve setup'ımı bu şekilde kurmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 258-268 bölgesindeki 10 dolarlık yerin kaybedilmesiyle beraber hedefin 211-207 dolarlar olduğunu, yakın yapmış olduğum son videolarda da fiyatın 182 ve 207 bölgelerini test etmesi gerektiğini, şuradaki kırılışta yapmış olduğum canlı yayında da burası giderse hedeflerimize gelmemiz çok muhtemel dediğimi sizlere izlettim. Buradaki olayları nasıl buluyorum? Elliott Wave ile buluyorum arkadaşlar. Elliott Wave'in bize katmış olduğu bu değerli bilgiler sayesinde, marketin de güzel analizleriyle Solana'daki hareketlilikleri görüyoruz. Ve buradaki hareketlerin de gerçekleşmesi bizim için çok önemli. Ve ben buradaki yapmış olduğum analizleri de silmiyorum, kaldırmıyorum. YouTube'da bütün videolarım durmakta. Geriye gidip bütün söylediklerimin hepsini dinleyebilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar şaşırıyor olabilir ama abone olmuş, bizi takip eden arkadaşlarımızın da gayet
bu kanalın başarısının farkında olduğunun bilincindeyim. Yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Solana için kısa vadede neler olabilir? Bunu bir konuşalım. Buradaki hareketler bizim için önemliydi ve burada tekrardan Solana'da hareketlilik geleceğini, bu gelen hareketin belli bir yere kadar kendisini itip sonrasında tekrardan düzeltmeye geçeceğini söylemiştim. Bu bölümleri canlı yayınlarda arkadaşlar daha detaylı bir şekilde anlatmaktayım. Bu konsolide evresini düzgün bir şekilde geçirdikten sonra Solana'da ben uygun yerlerden işlem almaya çalışacağım. Uygun potansiyelli yerleri de beraber analizlerimizde bulmaya çalışacağız. Ve şu an için bu marketteki çıkış hareketinin Solana'da zarar etmiş insanların tekrardan longlaması için bir sebep olabilir. Ama fiyat tekrardan aşağıya düşecek. Düzeltmeler gelmeden fiyat bir dalga içindeyken o işleme giriyorsanız, dahil oluyorsanız trene son atlayanlardansınızdır. Fiyatların doğru yerlerde, doğru seviyelerde işlem almak için beklenmesi gerektiğini söylemekteyim. Şimdi buradaki hareketimiz bizim için 0.5 reddini öncelikle alması gerekir. Eğer ki geldiyse, ki gelmemiş, 0.5 yani 226'lara kadar Solana'da bir yükseliş kısa vadede gelebilir ve bu akabinden tekrardan bir satışla 200 dolarlar bandına fiyatın gelmesine sebep olacaktır. 0.5'i hızlı geçmesi dahilinde yine önümüzde büyük bir 618 engeli var. Burası da eğer ki geçilmediği takdirde fiyat yine buralara düşecektir. Yani bu bölümde fiyatın aşağı yukarı hareketini göreceğiz arkadaşlar. Bu bölümlerde fiyat bir akümülasyon süreci yaşayıp düşen kanalında kırılmasıyla beraber oluşacak olan düşen kanalında kırılmasıyla beraber fiyat tekrardan kendisini pozitife evreyecektir. Bitcoin özelindeki bu satışın ben gayet sağlıklı olduğunu düşünmekteyim. Bunu yayınlarımda da söylüyorum. Yani 110 binden 90 bine düşen bir Bitcoin yaklaşık %18-15'lik bir düşüş yaşadı. Bu Bitcoin için sağlıklı arkadaşlar. Yani 140, 150, 160 belki 200 baremlerini görebilmesi için geri çekilmeler doğaldır. Market her zaman fiyatın belli bir alıcıya ulaşması için düzeltmelere mahkumdur arkadaşlar. O yüzden de fiyatlarda yükselişleri beklemeden önce düzeltmelerin ne zaman bittiğini kararlaştırıp analizlerimizi yapmamız gerekir. Şimdilik söyleyeceğim bu kadar. Videoları takip edin arkadaşlar. Buradaki bilgileri faydalı buluyorsanız videonun başında söylediğim gibi abone olup like atmayı unutmayın. Aynı zamanda bu videoyu da beğendiyseniz teşekkürler yazarak bana da desteğinizi sunarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi akşamlar. Hoşça kalın arkadaşlar.